Would F. Did I marry? Herkesin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi son zamanlarda. Size sordum bu konu hakkında konuşalım mı diye. %93 benden nefret ettiğini söyledi. Başka bir açıklaması olamaz. Arkadaş, kadın bir konuşuyor. Neyse, kıramadım sizi. O yüzden oturup ancak yarısını izleyebildim. 2 tane video yapacağım bu konuyla alakalı. Bu ilki yetmez yani. Öyle bir zamanımız yok. Ne benim bunu çekmeye zamanım yeter ne de sizin bunu izlemeye zamanınız yeter. İmkanı yok yani. Eğer böyle hakkında konuşarak bir video yapacaksak 2'ye bölmem gerekti. O yüzden gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Amerikalı bir kadın eski kocası tarafından nasıl dolandırıldığını anlatmış insanlara ama bunu öyle bir anlatmış yani böyle hiç aceleye getirmemiş. Bütün detayları, en ince ayrıntısını yani her şeyi öyle ballandıra anlatıyor ki şöyle bir 5 saatlik bir süre gerektiriyor diye düşünüyordum. İmkanı yok. 55 parça diyorlar. Ben sadece 25'ine hakimim şu ana kadar. 25 tanesini izledim. Onlara bakacağız. Şöyle bir önden özetledim ki kolay olsun izlemesi. Gelin başlayalım. So I met my ex-husband around March 4th of 2020. We met on Facebook dating site and we also matched on Hinge. I did not realize that he was on both under two different names. So one was his actual name and the other one was a variation, like a nickname that he called himself. Different pictures. So it was a running joke between us. Oh, you ain't even recognize that you had matched with me on Hinge. No, I didn't. And we talked on the phone for the first time. In the first phone call, he told me that he had just moved to Georgia from California, from San Diego. His job had transferred him because he was being transferred in as the new regional manager. And so we also talked about his childhood. He told me he grew up in Philly. He's from Philly. Both of his parents were deceased. This is the first phone call. Both of his parents were deceased. His father was a Philadelphia police officer. His mom was a teacher. Şimdi hemen olaya dahil olalım. Bir neler olmuş bir bakalım hemen. İnternetten tanışıyorlar. Hatta 2 farklı yerden eşleşiyorlar ama bir taraftan konuşmaya başlıyorlar. Daha sonra telefon konuşmasında hemen çocukluğunu mu anlatmaya başlıyor adam. Ve bu garip gelmiyor mu bu kişiye? Ya ilk konuşmada bu kadar ailevi meselelere girilmemesi gerekir bence ama demek ki kadın bunda bir sorun görmemiş. Friends, we talked about her job. He did tell me in the first phone call that he was divorced, and that his ex-wife, she had 2 children, a boy and a girl who were teenagers, and he said that he had a very close relationship with his stepkids. Bütün hikayenin sonunda çocuklar adamın çıkacak var ya. Bilmiyorum sonunda ne çıkacak. Hani henüz oraya kadar gitmedim ama. That he and his ex-wife had divorced because she cheated on him out in California. Also in that phone call, he explained to me that he used to play football. Explained that he used to play arena football. I know nothing about arena football, so he explained to me that he used to play arena football. He used to work at Apple in the off season of arena football. That'll come into play later on. He told me, I just moved here. My job is paying for my housing, and they are helping me to look for a house. He eventually asked me out on a date. So on my way. Tamam, şimdi buluşmaya bile karar verdiler. O kadar hızlı gidiyorlar ki. Ya daha ilk konuşmada konuştukları şeye bakın işte. Çocukluk anılarını anlatıyor. Annesini babasını anlatıyor. Eski eşinin kendisini aldattığı için boşandıklarını anlatıyor. İşte kardeşlerini bilmem nelerini anlatıyor. Biraz fazla bilgi değil mi ya? İlk telefon konuşması için yani. Sanki biraz öyle gibi. Ama garipsememiş kadın. Çok ilginç geldi bana. Neden garipsememiş mesela? Demek ki kendisi de o şekilde paylaşımcı bir insan. O da olabilir yani. Neyse devam edelim. Date. I heard a boom and I lost control of my car. I knew what to do. So I did not crash, but my tire blew out. So I called him and I said, hey, I'm so sorry, but my tire just blew on 285. He kind of paused, he got quiet, and he was like, tell me exactly where you are, drop your pin. So I dropped the pin, and he came to the gas station. He changes my tire, which I just thought was the sexiest thing in the world, and then helped me get a tire, paid for it. So I was definitely like, wow. And so the vibe was good. So anyway, I get the tire fixed. We follow each other to the Cheesecake Factory. We hold hands walking into the Cheesecake Factory. So in my mind, I'm like, oh my God, I had butterflies. And the conversation's great. And this is where he tells me what it is he's looking for. He was like, I want to get married
and it be for real. He's like, my parents were married 40 plus years, and I want marriage, family, a house. Like, that is what I want. He's like, I'm as a man, I'm ready to get married, but I want it to be for real. Cümlenin sonu gelmedi bir türlü ama yani ilk buluşmada evlenmek istiyorum diyor adam. İlk buluşmada. Şimdi burada ilk buluşmada evlenmek istiyorum diyen kadın olsaydı ona ne denirdi? Kezban denirdi. Kezban denirdi. Herkes biliyor. Ama adam deyince vay ne kadar romantik oldu. Ya bilmiyorum ya, bu kadın resmen hani gel beni dolandır diye bağırmış ilk seferde. Bu kadar kolay güvenilmemeli ya. Bu kadar kolay bilemiyorum. Yani tamam hani hoşlanırsın birisinden, merak edersin, ilgilenirsin, tanımaya çalışırsın falan ama ilk konuşmada daha evlenelim diyen bir insan, hani bir de daha nerede yaşayacağı belli değil, nereye yerleşeceği belli değil, nereden ev alacağı falan belli değil. Belirsizlikler içerisinde daha farklı bir belirsizlik yaratmak yani bu bence. Ama kadının hoşuna gitmiş. So he's telling me everything that I wanted to hear. And so he was like, what is it that you want? And I said pretty much the same thing. I was like, I'm ready to get married. Definitely want to have a family. I want to marry my best friend. So we both put on the table that we wanted marriage. Yani ilk seferde evlenmek için görüşeceklerini netleştiriyorlar. Ve daha yani bir kere görüştüler. Adam hakkında hiçbir şey bilmiyor. Adamı kimse tanımıyor arkadaşlarından falan ama hemen evlenmeye karar verdiler. Bu tür şeyler bilmiyorum, bana biraz zorlayıcı geliyor yani. Hiç mi bunu düşünürken içleri kararmıyor acaba en başta? Herkesin tabii farklı düşüncesi var da yani evlenmek isteyebilirsin. Tabii ki de normal bir şey de ilk sefer görüştüğün birisiyle hemen o yakınlığı kurmak zor olsa gerek yani. Hakikaten zor bir şeydir. We both had established we were dating for marriage. It was a good vibe. So at the end of the date, we sat in his car and he played this song for me by John Legend. John Legend was talking about, I think I met my wife tonight. And I thought it was a sign. So I was like, oh my God. So we talked about that. We talked about my exes. That was a mistake I made because I talked about how I dated at one point in time somebody I worked with. Within about 2.5 weeks, our governor shut Georgia down. We were going to be on lockdown. So during those 2.5 weeks, we talked every day. We went out again at Red Lobster. The issue was, where are we going to quarantine? So the question was, are we going to quarantine at his place, which he had like a studio? I was like, Covid zamanı tanışıyorlar. Eve kapanmalar başlıyor ve kimin evinde yaşayacağız? Hemen ilk konuştukları konu bu. Yani tamam, çok iyi zaman geçirebilirsin ama yani sonuçta ne kadardır tanıyorsun sen bu adamı da evine davet ediyorsun mesela. Bu nasıl bir güven, bu nasıl bir rahatlık? Elimde bir köprü var, almak ister misin? Daha en başında hemen bunu sorasım geliyor. Yani sonuçta hala bir yabancı ve sen bu yabancıyı uzunca bir süre evine davet ediyorsun. İnsanlar arkadaşlarıyla falan aynı evde kalmak istemedi ya o dönemlerde. The decision was made, quarantine at my house. So he moved in. We talked about the bills. He paid all the household bills. He did not pay my car payment, my cell phone, or my car insurance. He paid the... Kusura bakma da zaten neden senin arabanın parasını o ödesin? Saçma olmaz mıydı? Tamam hadi kaldığı evin masraflarına katılmasını anlarım. Hatta ne bileyim kirayı ödemesini falan anlarım bir noktada. Ama yani niye senin masrafını ödesin ki zaten? Hani bunu beklemiş. Bunu gerçekten beklemiş. Beklemeseydi bahsetmezdi. He paid the utility bills. And so when he's telling me that he's a regional manager, I was like, wow, okay, so you got money. And so he paid all the household. Ablanın gözünde böyle bir dolar işaretleri canlanmaya başladı, değil mi? Zaten hiç kimse hani böyle başkasından bir şey elde etmeye çalışmayan hiç kimse böyle kolay kolay dolandırılmaz yani. Ha ben bundan para alırım ya da işte bu bana bakar, bu bana para verir gibi düşünmeseydi zaten en başta o adamı evine davet etmezdi. Yani hiç düşünebiliyor musunuz? Hani ben bölge müdürüyüm demeseydi bu kişi, çalıştığım şirket bana ev ayarlayacak ya da çalıştığım şirket bu konuda bana yardımcı olacak vesaire falan böyle zarf atmasaydı bu kadın bu adamı evine davet eder miydi? Veya mesela bu adam en başta deseydi ki ben fabrikada işçiyim ve hani burada iş bulmaya geldim mesela deseydi. Henüz bir düzenim yok falan deseydi bu adamı evine davet eder miydi? Etmezdi yani. Ama işte ben bölge müdürü olarak buraya atandım ve işte çalıştığım yerde bana ev ayarlayacaklar, araba ayarlayacaklar. Kadın iyiymiş ya, iyiymiş. Çok iyi. İzleyelim. This is where it's not gonna make me look good, but it's the truth. It was intoxicating to not have to worry financially about how to pay the bills. It was a wonderful feeling. We're living together and I'm cooking, I'm cleaning, he's helping to cook and clean, and then we have a conversation about house. Is he still going to buy a house just for him, or is he going to buy a house
where it's for us. Şimdi evi sadece kendisi için mi alsın yoksa ileride birlikte yaşayacağımız bir ev mi baksın mevzusuna? Yani çok açık bir biçimde adam zarf atıyor, tamam mı? Yani işte bak ben ev alacağım ama ikimiz için bakıyorum falan. Ya git Allah'a sen. Hani bu adam bu kadınla birlikte olmasa bile başka birisiyle birlikte olabilir veya başka birisiyle evlenebilir. Ve eğer evlenme gibi bir niyeti varsa, ileride böyle yuva kurma gibi bir niyeti varsa, tek başına yaşayacağı bir ev almaması zaten en mantıklısı değil mi? Veya şöyle de düşünebilirsin. Neden hemen ev alınıyor? Neden hemen bir satın almaya girişiliyor? Arkanızdan atlı mı koşturuyor mesela? Önce birbirinizi bir tanısaydınız. Yani insanlar birbirini tanımadan birlikte yaşamaya başladı ve hemen ev alıyorlar. Niye? Neden? The decision was made, let's start looking for a house for both of us. Remember, he was already looking for a house for him. But then he was like, you know what? We're together. I plan to marry you. Let's look for a family home for the two of us. Bu karar tamamen adama ait olması gereken bir karar veya birlikte plan yapacak noktada değilsiniz şu an. Eğer öyle bir düşüncesi varsa o zaman geçici bir çözüm bulsun. Daha sonra işler daha da böyle netleştiği zaman ev satın alsın. Ama hani daha tanışalı 2 hafta oldu, kadının evine yerleşti. Ardından hemen ev bakmaya başladılar. Mantıksızlık abidesi. Yani kadın resmen gel beni dolandır. Ya Rabbim ne olur biri gelsin beni dolandırsın diye yalvarmış ya. So this is when he showed me a letter from Chase with the Chase logo at the top, stating that he had been approved for a mortgage, $750,000. He was like, we can't go over $750,000. And I said, I remember asking him, can you afford the mortgage on a $750,000 house? Because I know I can't. This is when he explains to me, I told you how I played arena football. I invested my money really well. So he said, I have money that will help pay for the mortgage. He told me that his money was in different savings accounts and he had an offshore account. This is what he told me. The offshore account, I was like, why? And he explained something about U.S. imposes taxes on money when you have a certain amount in U.S. banks. He was like, so everybody knows that it's smart to have some money in an offshore account. Y'all, look, I live paycheck to paycheck. I was like, okay, that's whatever. Ya şöyle bir şey var. Kadın salak değil. Ama kadın çok bilgili de değil. Kandırması kolay çünkü hayatında ev almamış veya hani böyle büyük paralarla uğraşmamış. Paranın nereden gelip nereye nasıl gittiğini bilmiyor. O yüzden hani çok fazla bilgili olmamasını adam bir silah olarak kullanmış işte. Cehalet ne yazık ki başkalarının elinde silah oluyor. So we found a house in Douglasville, Georgia. The realtor did a FaceTime tour of the house. It was a nice home. He really liked the house. He was like, you know what, we'll put an offer in. So he puts an offer in. He's telling me he put an offer in. I need to clarify some things he told me and the things that I actually saw. Şimdi bu ev olaylarından çok fazla bahsedecek. Yani bahsi geçen kaç tane ev vardı? Saymayı unuttum bir noktadan sonra ama adam işte ben teklif verdim, işte ev için bir fiyat verdim falan diyor böyle. İnanıyor onlara. Veya işte ben eve bakmaya gittim diyor, ona inanıyor. Ev için böyle yapacaklar diyor, ona inanıyor. Her şeye inanıyor kadın. İlk baştakini böyle uzun bıraktım. Her birinde en az bu kadar detaylı anlatıyor. Evin adresine kadar veriyor, ne kadar para verdiğini anlatıyor. İşte emlakçının adından bahsediyor. Emlakçının nasıl konuştuğundan o kadar çok detay veriyor ki o kadar detaya girmeden diğerlerini geçeceğiz ama ilk başta neler söylemiş bir bakmanızı istedim. Bu şekilde anlatıyor yani olayları. For this house in Douglasville, he told me he was putting an offer in. The realtor was calling me and was like, "Hey, you know, I put the offer in, and what they're asking for is proof of funds." And I did not know anything at this time about buying a house. So I was like, "Hey, you probably need to talk to him because I'm not even listed on the mortgage. Like from the paperwork I saw, it was only in his name." So he called him. My ex is coming home saying, yeah, I talked to so-and-so. I sent him over the paperwork. The offer was approved. And he also told me that he put down earnest money on the home. He put down, I believe, $5,000. Realistically, this is April. We should be able to get in that house by June. This is what he told me. About 3 or 4 days later, I get a phone call from the realtor. And the realtor is like, hey, I'm just checking to see what you guys want to do about that house. So I was confused. I'm at work. And I said, oh, I was told that he put an offer in. And the realtor was like, he did? I didn't know that he put an offer in. And I said, well, why wouldn't you know? Like, he told me he put the offer in and he had paid earnest money, $5,000 earnest money. And so the realtor was like, well, let me call him and find out what's going on with that because I didn't know anything about it. So red flag, of course. So I call him and he in true narcissistic nature, he's like cussing, going off like he shouldn't be calling you.
if he has a question, he should call me because I'm the one that's on the mortgage. He was like, and now it's, you know, it's going to be an issue. And I said, well, did you put the offer in with him or not? And he said, no, I did not put the offer in with him. I put the offer in with a friend of mine who is a realtor, so I can give him the business. So I was just like, is the house under contract or is it not? He was like, yes, the house is under contract. This is how crazy things work out. About 3 days later on realtor.com, I'm looking at the house because I was trying to figure out in my mind how I'm gonna decorate. It shows the house is under contract. So, showed my boyfriend. My boyfriend's like, I told you it was under contract. He was like, like, did you not believe me? And I ain't had the heart to say, hell no, I didn't believe you. Like, it seemed too good to be true. But once I saw the house was under contract, I absolutely believe that, okay, it's under contract with him. At this point, he was like, I want us to start looking for furniture so that way we can go ahead and order it. So when it's time to move, the furniture is ready, because, you know, it takes like 6 to 8 weeks sometimes for furniture to be delivered if they don't have it in stock. Like, he was very methodical and planning and saying, this is what we need to do. We had a printout of what the sellers were going to take. They were going to take the appliances. He had a printout. Let me be clear. He had a printout. So we needed to get a new stove, new refrigerator, new microwave, all that stuff. So we went to Home Depot and Lowe's, and I went ham. I chose all these new appliances, and here's where we get into the shopping. Şimdi ne yaptılar bir bakalım. Ev buldular. Ev için teklif verdiğini söyledi adam. Üstüne bir de evin sahipleri, o zamanki sahipleri işte şu eşyaları götürecekmiş. O yüzden yerine yenilerini koymamız gerekiyor. Gidip onun alışverişini yapalım diye bir de kadını alışverişe götürüyor. Ve kadın hiçbir şeyden şüphelenmiyor bu noktaya kadar. I watched him pay a deposit on a whole new set of appliances for them, and they were going to hold it until we were ready for delivery. I watched this. So I was like, okay, good deal. Like, we got the appliances. So April turns into May. This is where things start to get a little interesting. May comes, and obviously we had not done inspection. And I'm asking him all the time, what's the deal with the house? He was like, oh, because of COVID, they're trying to get someone to do the inspection. But the guy that they had, it was always something. The guy they had caught COVID, so they're going to have to get somebody else. And he's like 15 houses backed up, so it'll be a while. I knew there was something. Something was nagging me, like, But I kept pushing it out of my mind. I was like, you saw, this is what I reminded myself. You saw him pay for the appliances. You know the house is under contract. You know that he told you that he's the one who put the house under contract. Why would, like, I remember saying to myself, why would he lie about that? This is so easy to verify. Why would he lie about that? Have you caught him in any other lie? And at the time, the answer was no. So I really was like, maybe you just aren't used to a guy who actually does what he's supposed to do. Like, I was supposed to do. Yani adamın yapması gereken şey zaten bu onun kafasında. Yani işte neden adamın yapması gereken şey bu zaten onun kafasında? Esas mesele o değil mi yani? Niye adam sana ev almak zorunda? Niye adam sana onları bunları almak zorunda? Yani neden böyle bir beklentiye giriyorsun? Neden sen kendin almadığın veya alamadığın şeyin beklentisini bir başkasından bahsedebiliyorsun? Böyle bir şey olamaz yani. Hani ve kendisini kandırma biçimi de çok güzel bu konuda. Ya zaten işte hani sen bu tür şeylere alışkın değilsin. Hani normalde olması gereken o ama sen buna alışkın değilsin. Halbuki en başında zaten güvenmemesi gerekiyor. En başında bu kadar samimi yaklaşmaması gerekiyor bu olaya. Neden samimi yaklaşmadığını kafasından atmak için her türlü bahaneye başvurmuş kadın ki zaten ilerleyen videolarda da göreceksiniz daha neler var. Yani o kadar saçma olaylar oluyor ki her seferinde kadın ya işte neyse bir şey olmadı falan gibi geziyor ortada ya. Inspection didn't happen. Around mid-May, I found out I was pregnant. When I found out I was pregnant, he was ecstatic and I was like, oh shit. Adamı tanımadan evini aldı. Adamı tanımadan ev alma ve evlenme hayalleri kurdu ve adamı tanımadan adamdan hamile kaldı. Doğru duydunuz, evet. Vallahi doğru duydunuz. Yani internette insanların çıldırdığı kadar var mı? My family didn't even know that he had moved in at this point. I told them, you know, that I was pregnant, went to the doctor, everything looked good. So there was now more of a push into, we got to get a house. We got to get the fuck up out of here. We need to find out what's going on with this house. He had an answer for everything. He was like, you know, I'm going to call and find out what's going on, blah, blah, blah. He then magically told me about a week later, oh, they're going to do inspection on the house like in 2 days. Once we get the inspection report back, then we will know what we are going to be responsible for. What are we getting ourselves into? I guess they did an inspection. He showed me an inspection report.
Only thing that they said that the roof had just recently been replaced, which I remember he was very happy about. Then he said that we were set to close. He's saying because of COVID, people are not closing in the office. They're doing a virtual closing where you would need to electronically sign the paperwork. This is what he's telling me. For some reason, I didn't start packing. When something didn't sit right, I would verbally record it in the audio diary because I was like, I don't know what it is, but there's something. İşte insanın iç sesini dinlemesi lazım. Başka hiçbir açıklaması yok. İçine sinmeyen bir şey var acı. Yani bunu sen de hissediyorsun. Bunun sen de farkındasın. Niye oldurmaya çalışıyorsun daha? Hiçbir şey olmasa bile. Tamam. Diyelim ki adam gerçekten hani ev almaya çalıştı da bir türlü alamadı. Aksilikler oldu. İşte o olmadı, bu olmadı vesaire. Diyelim ki hakikaten bir şeyler ters gitti. Sen bu adama güvenmiyorsun. Niye hala oldurmaya çalışıyorsun? Ortada büyük bir güven sorunu var ve sen hala oldurmaya çalışıyorsun. Bu da kötü bir şey. What it is, but I know there's something. What if we don't get this house? What if he's lying? But again, there goes that thought process of why would he lie about this? Like, who makes up that they're buying a house when in fact they're not? And then he's showing you all this paperwork. Like, come on, you can't be that jaded that you don't even believe what's in front of you. Ama işte kendi önündekine inanmıyorsun diye konuşan şey de muhtemelen hani o yetişme zamanı, hani büyürken çocukluğunda falan işte sen zaten ne bilirsin şeklinde gördüğü bir etkidir. Yani o ailesinden gelen bir şeydir. İnsanlara çünkü o şekilde öğretiyor. Ya sen anlamazsın, sen bilmezsin. Mesela içinden bir ses der ki olmaz. O olacak bir şey değil ama sen işte sana hep şeyi öğretmişlerdi. Mesela o kitapta da bundan çok bahsediyordu ya. Sana bir şey öğretmişlerdi. Yok işte senin iç sesin yalan söylüyor. Senin iç sesin seni işte anksiyeteye yönlendiriyor. Sen anksiyeteyle konuşuyorsun falan. Halbuki bildiğin bir şey var içinde yani. Hani tam olarak göremesen de o anda içine sinmeyen şey genellikle doğru çıkıyor ya. İşte onu görmemeye alıştırıldığın için yetişirken. O yüzden işte bu kadının onun acısını çektiğini çok net bir biçimde görebiliyorsunuz burada. Yani hiçbir şey olmasa bile kadının kendisini bu kadar dışlaması, yani öyle olmamıştır, bu böyle dememiştir, yok ben yanlış anlamışımdır falan. Neden ya? Neden insan kendine bunu yapar? İşte kendi sözünün, kendi düşüncelerinin değersiz olduğunu düşündüğü için bir noktada. Yiğidi öldür hakkını ver. Yani kadına şey diyebilirsiniz, gold digger. Parayı duydu. Adamın işte bir yerde müdür olduğunu duydu. Yok bir yerlerde zamanda futbol oynadığını duydu. Cebinde parası olduğunu duydu. İşte offshore hesapları olduğunu duydu da o yüzden bu olaya karşı biraz daha böyle samimi baktı diyebilirsiniz. Ama aynı zamanda bir de şey var. Ben evlenmeliyim. Hem de hemen evlenmeliyim. Niyeyse öyle bir düşüncesi var. Ve hemen bir ev almalıyız. Hemen eve çıkmalıyız. Ve hemen bir çocuğumuz olmalı düşüncesi de var. Ve kadın bütün bunları yaşarken kendine rağmen yaşıyor bir şeyleri. Ya da anlatış tarzında da hep o var. Kendine rağmen olmuş bir şeyler. Ben bu olayı aşamıyorum yani. Benim bunu ikiye bölmem gerekti yani. Yoksa hepsini tek seferde izleyemezdim. Çok fazla olay var. Yani bu daha bir tane evden bahsediyoruz. Bir tane olaydan bahsediyoruz. Daha arabalar girecek işin içine. Eski sevgililer girecek. İşte okullar girecek. Söylenen diğer yalanlar girecek. Evlenecek bir de bunlar evlenecek. Bunlar evleniyor. We were supposed to close before Memorial Day. We didn't. There was an excuse. There was always an excuse with him. And I didn't know enough about the process to question stuff because I really wasn't involved the way I should have been. And it was giving me a lot of anxiety. So I'm pregnant with a lot of anxiety. And what I was stressed about is I didn't know what was going on because I wasn't really involved the way that a normal relationship would be involved. Around June 5th, I looked at the house again on realtor.com. It showed that the house was off the market. And I remember being like, okay, wait, what does that mean? Now I'm really freaking out. So it shows the name of the real estate agent for the seller. I don't remember her name. I called her and I said, my husband and I, even though I wasn't married, my husband and I were looking at this house at 123 Main Street. And we really wanted to tour it, but now I'm showing it's off market. Is it not available? Or, you know, I pulled that card and she was like, oh, no, ma'am. The home closed yesterday. It closed June 4th. So I asked her something about the buyers. Answer was that it was an older white couple. So I get off the phone with her. I record an audio diary. And in the audio diary, I specifically say, okay, there is no house. He's going to have to get out of this lie somehow. Because now I realize, at the very least, he was lying about him being the one who was under contract. How is he going to get out of this lie? And I was trying to think of ways on how he's going to do it. And something said to me, because I say it on the audio diary, I said,
He's going to say it's a bad deal, and he's going to say he wants to pull out. I had a decision to make. As ugly as this decision was, I made the decision. You're about to have a baby with this man. He's paying all the household bills. Let him get out of the lie. And that's what I did. Nasılsa adamdan çocuğum olacak, adam her şeyi zaten ödüyor. Bırakalım istediği gibi olsun. Tahakküm denilen şey tam olarak bu yani. Adam olmayan şey üzerinden tahakküm kurmuş yani. Bir şeylere rağmen, bir şeylere inat, bir şeyleri ittire ittire, kaktıra işte nasıl olsa bunu yapıyor, nasıl olsa böyle olacak, nasıl olsa çocuk doğacak, işte nasıl olsa bir şey... And he said, my friend, the realtor, he was like, I'm talking to him because something's going on with the interest rate. And when he said that, I felt so much relief because I knew that I had been prepared for he's going to give you some bullshit. So when he said there's something with the interest rate, I said, you know what? If this is literally what I said, y'all. If the interest rate isn't good, then we shouldn't move there. We should probably let this house go. We should cancel whatever furniture we ordered or, you know, appliances. Tamam, yani bu yalanı yakalayıp da söylememek kaşınmak demek. Hani daha fazla yalan söylesin diye resmen önünü açmış adam. Nasıl olsa bir şey söylemiyor. Hani şey değil artık, yakalanmıyor da değil. Yakalansa da bir şey olmuyor. O noktada şu an yani. Çünkü çocuk var. Çünkü evlenecekler. Çünkü şöyle, çünkü böyle. Canım çok sıkkın şu an. He was like, okay, he was like, I'm gonna call the friend, the realtor, and tell him I'm backing out of the house. And I'm gonna see if I can get my earnest money back. And so that's how that first house fell through. Next week, which is mid-June, I was at work. I started cramping, started bleeding. And I started crying because I kind of knew what was going on. Detayları çok fazla koymayacağım buraya çünkü yani nasıl çocuğu düşürdüğünü falan anlatıyor böyle uzun uzun. Sadece neler anlattığından kısaca bir bahsedip geçeceğim o kısmı. Çünkü yani hakikaten böyle eklenmemesi gereken kısımlar var. Yani iş yerindeyken kadın düşük yapmaya başlıyor ve o yüzden hemen hastaneye gidiyor. Hastanede diyorlar işte bebeğin kalbi atmıyor. Hani bu hamilelik sonlandırılmalı. 3 tane seçeneğim var diyorlar. İlki işte bırakacaksın, vücudun kendiliğinden atacak. Zaten atmaya başlamış. İkincisi bir hap vereceğiz. Bu hapla birlikte sen onu zorlayacak, vücudun onu atmaya zorlayacak ve o şekilde bir düşük yapacaksın. Üçüncüsü de ameliyat olacaksın diyorlar. Yani o da işte ameliyat olmamak için ikinci seçeneği tercih ediyor ama bu tercih onu bayağı bir zorlayacak sonra. Çocuk gitti yani. Çocuk kalmadı artık. Hani ama işte çocuk var, bahanesine sığınamayacak artık kadın. Acaba hangi bahaneye sığınacak diye düşünüyorsun ister istemez. His birthday was June 17th. The decision was made. We're going to celebrate his birthday that day, go out to eat, and then that night I would take the pill because we both. Kadın düşük yapmaya başlıyor ama gidip adamın doğum gününü kutluyorlar. Doğru duydunuz. Adamın doğum gününü kutluyorlar. Bunlar başka bir hayat yaşıyorlar herhalde ya. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olmamalı diyorum. Hani sürekli kaç kere söyledim artık bunu takip bile edemiyorum ama manyak mısınız lan siz? Canavar ya bunlar. Ya birisi Allah aşkına kadını doktora götürsün. Ne bileyim anasına babasına götürsün. Bir şey yapsın ya. Tövbe yarabbim ya. That night was the most traumatic, excruciating pain I've ever put my body through. And he Neden was right acaba? there. You know, he was scared that he needed to take me to the ER. About 72 hours later, I had another doctor's appointment where the purpose of this appointment was to do an ultrasound to see if everything had passed. Everything did not pass. So because of that, my doctor was like, we're going to have to do a DNC. 2 days before my procedure, he tells me he's up to be promoted to VP. The business meeting was scheduled for the day of my surgery. And so I'm throwing a fit. And so he offered to have his sister take me to the hospital. Apparently his sister lived in Douglasville. I was like, no, because I've never met her. Douglasville daha demin ev baktıkları yer ve yani kız kardeş bunlar aslında yakın bir yerde yaşıyor ve hiç tanışmıyorlar. Ya çok gelenekselci düşünmek istemiyorum, tamam mı? Ama hacı çocuk yaptığın adamın kardeşini de bilirsin ya. Bu kadında hiçbir şey yok. Yani hiç mi merak etmiyorsun? Bu adam kim? Bu adam neci? Bu adamın akrabaları nerede? Hiç mi tanışmak istemiyorsun ya? Hiç mi merak etmiyorsun ya? Ya mahallesine git gez, tek tek herkese sor bunlar kimdir necidir de demiyorum ama yani bu nedir ya? Bu nasıl bir aymazlık? Açıkçası gerçekten bu kadın başına kötü bir şey gelsin diye özellikle uğraşmışa benziyor yani. Ve hani bak şu noktada tanışma ihtimalleri var, hani o gelsin seni hastaneye götürürsün, onu da kendisi kabul etmiyor. Neden? So when they wheeled me into pre-op after I got checked in, I texted him and was just letting him know, hey, here's the update. And the response I got was from
his new executive assistant named David. I have the procedure. I wake up and I am now in recovery. I should be in recovery 45 minutes up to an hour and a half. I wake up, first thing I ask, and I remember asking, is where is so-and-so? The nurse, who was so sweet, you know, she was like, everything went well. You're doing great. She said, we spoke to your fiance. He's on his way. So I said, okay, I kind of dozed back out, but I could still hear everything that was going on. I just could not keep my eyes open to save my life. So I hear her talk to the other nurse. And that's when she said, Dr. So-and-so called her fiance and his executive assistant picked up. And the executive assistant said that he was in a business meeting and that, you could relate to him what you need to say, and he'll tell the fiance. And my doctor was like, hell no, I need to speak to him. So apparently my fiance called the doctor back about 30 minutes later, and the doctor informed him she'll be ready to be discharged in about an hour. You can make your way and come pick her up. Kız kardeşi görmek istemiyor. Özel bir mevzu falan diye getirmiyor oraya ama orada tek başına kalıyor yani. Hani çile çekmek için uğraşmış özellikle resmen. Şimdi bakın, victim blaming yapmak istemiyorum. Tamam, asla öyle bir niyetim yok. Ama bu kadar da aymazlık olmaz ya. Tıkandığın yerde etrafından yardım istersin. Hani arkadaşından istersin, ne bileyim bak akrabandan istersin. O kişinin akrabası da yardım etmeye çalışmış. Ona da hayır diyor. Hayır yani evet deseydi de gelmeseydi o zaman derdin ki bak işte senin kardeşin gelmedi falan. Orada bekliyor, hastanede böyle bekliyor. Neden? Adam geleceğini söyledi, o yüzden. Bir gelsin bakalım, gelsin de alsın. Subsequently, I ended up being in recovery between 3 to 3.5 hours. The nurses kept calling my ex. He eventually did get to Northside Hospital, but I remember him calling my aunt and my mother and letting them know I picked her up. We're on the way home. Let me get her settled, and then I'll give you guys an update. I remember that. What I did not know was that he had texted my aunt and my mom and asked them to not bother me for like a week. Like, just please don't reach out to her. Let her just rest. You don't. Senin araman lazım. Yani bir başkası senin adına bu şekilde konuşamaz ailene karşı. Senin araman lazım. Orada olmaları gerekiyordu. Onların orada olması gerekiyordu. İçeri girsinler ya da girmesinler. Hadi Covid var, hastaneye giremiyor ama orada olmaları gerekiyordu yani. Çok basit bir şey. Yani bize mi acaba basit geliyor? Yani burada ben düşünemiyorum. Şu kadının anlattığı hikayeyi ben Türkiye'de düşünemiyorum hacı. During this time, in between when the house in Douglasville fell, we had not talked about a house. So I guess it was about a week later after the DNC, he decides that, do you want to start looking for a house again? Because of what happened with the house in Douglasville, I felt like I was smarter this time to say, I want to be involved in every aspect. And I said, I don't want to work with your friend who I've never met, never talked to. We found a new real estate agent and we told him what the budget was. I found a house I absolutely loved. We toured the house. Everything about this house was perfect. The house was listed for $699,000. It was a brand new construction build. Fark ettiyseniz evlerin fiyatı da artmaya başladı. İlk başta neydi, şimdi ne oldu yani? Resmen 2 katına çıktı fiyat. Bu detay önemli. Yalanın dozu da artıyor yani. The issue was that the basement was not finished. And he wanted the basement to be his man cave. He said that he had the money. He said he felt comfortable putting in an all-cash offer. If you remember on the videos before, he told me he had money in his savings from when he played football. Even I knew, you got that kind of money? Like, where you can cut a cashier's check for $699,000? And he told me he did. He had money in savings from when he played football, and he was very comfortable paying all cash for this home. So I watched in our bedroom as he pulled it up, because it was a electronic document. He signed his name to the offer for $699,000 cash. He requested again, the seller let us know in 24 hours. Şimdi hemen şunu da ekleyeyim. Adam en başta şey diyordu. Benim mortgage hakkım var. $750,000 bir mortgage hakkım var. Ama bu evi almak istediği zaman ben kendi birikimimden böyle bir parayı vermek istiyorum ve hani senin gönlün olsun, zaten zor zamanlardan geçtin diye hani onu bahane ederek şey diyor işte, tamam peşin ödeyeceğiz. Nakit ödeyeceğiz diyor. Şey sormuyor mesela, biz ev kredisine girip ev alacaktık ilk başta. Hani ev kredisi için onay aldığını gösterdin bana. Ev kredisi çekebileceğini gösterdiğin için biz ev bakmaya başladık. Şimdi nasıl oluyor da hani senin bu kadar paran vardı da niye gittin de ev kredisi için onay alıyorsun? Yani pek mantıklı gelmiyor. Hani olaylar sürekli değişiyor işte. Oradan gelecekti, şöyle bir para olacaktı da böyle olacak. Çünkü aynı şey olursa sürekli aynı şeyi sorgulayacak bir süre sonra ve o aynı şeyin gerçek olmadığı ortaya çıkacak. Ama işte bir orada para var, bir burada para var, bir şuradan para gelecek işte. Yok şunu da kullanabiliriz falan derse işte o zaman kafası iyice karışacak ve takip edemeyecek yani bir noktadan sonra, ki kadın hiç sormamış zaten yani. Zaten şöyle bir zaafı var, hani paraya karşı bir zaafı var anladığımız kadarıyla. Öyle diyelim.
Paraya karşı bir zaafı var. Onu da böyle hani benim bir de şu kadar param var, benim bir de böyle birikmişim var diyerek daha da coşturuyor yani adam. Zayıf yönlerini çok iyi kullanıyor. Demek istediğim şey o. Bundan sonra hızlanacak, emin olabilirsiniz. Bu sadece girişiydi. Yani olayları sürekli nasıl aynı noktaya getirdiğini görmek için hani izleyelim istedim ben. So he calls us and tells us that the offer was not accepted and the builder did not do a counter offer. So we continued looking at other houses. We found another house in Smyrna that he really liked. I thought that it was way too big for just the two of us. The price of this home was much higher than the $750,000 that Chase had approved for the mortgage. So what he explained to me was that he was willing to do the $750,000 mortgage, and he was also willing to put a significant amount of the money in savings on the house, which meant that he was now comfortable going from $750,000 up to about $900,000. By this point, this is now fall of 2020. We had been talking about marriage. I had my ring. He had made VP at the company. And again, he was calling me every day from work. I need to kind of explain how the company was ran, because when you think VP, you would think he would be in an office. It was a condiment company, so they actually were producing the condiments, and I'm not saying the name of the company on purpose, but they were producing the condiments in this particular plant location. So a lot of times, he would simply tell me that he walked the floor. Pretty much he wore dress pants, kind of like a dark navy blue cargo pant, and he had a polo shirt with the company logo on it. I didn't think it was a uniform, but it reminded me of what someone would wear when I worked at Amazon, if you're going to be doing manual labor. He didn't go to work sloppy looking at all, but it definitely was not suit and tie. Bu adam müdür yardımcısı, bölge müdürüydü. Daha sonra daha da böyle şey arttı, makam falan arttı ve işçi gibi giyinip gidiyor. Ve hiç sorgulamıyor bunu. What happened with the cars. Allah'ım, bir de daha arabalar var. Daha bir de arabalar var. Şimdi benim atladığım bir kısım var, 9. video. 9. videoda çünkü sürekli arabaların detayından falan bahsediyor. Yani böyle işte şu markanın, şu modelinin, işte şu rengini bilmem ne falan. O kadar anlatıyor ki böyle gına geliyor yani. İşte şey yapmışlar. Araba test sürüşlerine çıkmışlar sürekli olarak. Demiş ki daha hamileyken işte sen hamilesin, sağlam bir araban olsun, ben sana bir araba almak istiyorum ve o yüzden hani gidip araba bakalım, nasıl olsa şirket bana bir araba veriyor diye kandırıp araba test sürüşlerine gidiyorlar, işte bir şeyler seçiyorlar falan. Bir yerle anlaşıyor hani bir araba almak için, galiba Audi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve aslında şöyle bir şey geçiyor. Şöyle bir bahis geçiyor. Yani iş yerinden zaten bu konuda bir ödeme yapılacak. Hani o ödemeyle biz güzel bir araba seçelim, sen kullan gibi bir şey oluyor yani. Ve hani şey konuşması oluyor güya kadının gözü önünde, işte iş yerinden birisi para gönderecek. O kişiyle bayi arasında bir iletişim sağlanması lazım falan. Bunu görüyor yani. Böyle bir şey olduğunu görüyor. Ama her nedense zaten bu Allah'ın işi ya. İş yerinden bu parayı çıkması gereken kişi tesadüfe bak işte o gün mesaisi bitmiş, çıkmış gitmiş, o yüzden parayı gönderemiyor. Ertesi güne kalıyor falan. Yani o araba işinde de böyle bir aksaklıklar oluyor. Sürekli zaten adam hani öyle olacak ama tüh ödeyemedik. O böyle olacak ama tüh araya bu girdi. O hep böyle bir araya bir şey sokuyor ya. Bir de şöyle bir kısım var. Hani o kısmı da eklemedim. Galiba bu 10. videodaydı ama 10. video izleyeceğiz de. Adam her şeyden Covid bahanesiyle sıyrılıyor. İşte Covid dolayısıyla para geç gelecek. Covid dolayısıyla şöyle olacak. Herkes tabii anlıyoruz falan yapıyorlar. Yani adam bunun arkasına sığınıp resmen bir hayat yaşamış yani. He had told my grandfather he was getting me a car. He had told my aunt he was getting me a car. My family was really like, wow. And so I hated the fact that he did that, because anytime he got around my family, he would always talk about money. And he would always brag. He's saying he's going to pay this money for the car out of the savings account that's offshore. Called me at work the next day to tell me that the money was sent to Audi. That he called Audi and he confirmed with Audi that they received the money. What he told me is that the car is going to be delivered to the house. So I remember saying to him, I don't want that car like delivered to the house, not yet, because I need to put that car in the garage. And my Nissan I only had a 1-car garage, so my Nissan was in the garage. So he said, okay, well let me call them back and change the delivery date. Şimdi araba mevzularının daha da böyle detayına girecek ama şundan da bahsetmek lazım. Hani sürekli parayla övünüyor falan ya bu adam. Ya hiç kimse de durup demedi mi lan sen ne yapıyorsun falan. Hani ailesine karşı da böyle işte benim param var ya falan. Ailesi de bir şey söylemiyor. Ailesi de demek ki bunu bekliyor kadından yani. Zengin bir koca bulsun falan beklentisi ailede de var herhalde ki onların da hoşuna gitmiş. Dikkatinizi çekmiştir umarım. Arabayı satın aldığını söylüyor adam.
Araba gelecek, arabayı eve teslim edecekler diyor. Sizce gelir mi o araba? Sizce? Asking me, can you work a half day so that they can deliver the car and you will be home for it? I said, yes, that's fine. I'm at home the next day. He told me the car would be delivered between the hours of 1 and 3. Obviously, between 1 and 3, nothing happened. And then I remember I was like, well, do I need to call Audi myself? Because I thought that you handled it. But if you didn't handle it, do I need to call them? And so whenever I would suggest I will handle it, he would get very, very defensive. Red flag number 472. He calls me back and says, yeah, the car was stuck on the truck. So when he told me this, I was in the kitchen laughing. I do remember we got into an argument and I was like, don't even worry about it. I'm gonna get a new car my damn self. I don't even need your help. Zaten adamın istediği de muhtemelen o yani. Sen git bir araba al, ben de onu kullanayım. Muhtemelen odur yani. Gerçekten bakalım. Yani kadının zaten araba alma gibi bir niyeti yoktu en başta. Hani adam ortaya attı bu fikri. Hacı siz niye sürekli bir şey satın alıyorsunuz? Siz niye sürekli böyle ev alalım, araba alalım? Niye? Ve hani birbirlerine güvenmiyorlar. Hani kadın adama güvenmiyor. Adamın yalan söylediğini biliyor. Gözüyle gördüğü yalanlar var ve her işin yarım kaldığının da farkında. Hala neden bir şey almaya çalışıyorsunuz? Tamam diyelim ki hani araba işi de yalan çıktı. Sen mesela niye çıkıp gidip diyorsun ki tamam o zaman ben kendi arabamı kendim alayım. Niye alıyorsun? Alma. 11. kısımda aile detaylarına giriyor. Bütün bu olayları kenara bırakıp işte ailesi şöyle, kardeşleri burada, işte bir tanesi burada yaşıyor, bir tanesi falan baya böyle gereksiz detaylara giriyor. Çok fazla anlatmayacağım onu ama yani hep şey var işte telefonda kardeşiyle konuştuğunu söyleyip işte onun sana selam var ha sen de ona selam söyle. Aralarındaki tek muhabbet bu kardeşlerle falan. Başka herhangi bir muhabbetleri yok. I was told that he and his ex-wife used to be friends. Then they started dating and subsequently got married. They got married in California. He had bought a house with the money that he made from arena football. Had a nice house. He showed me a picture of the house, showed me pictures inside the house. Basically what happened was that he came home from work early one day and his wife was sleeping with another man. So the story goes that he and the guy fought. He kicked the guy out. He kicked his ex-wife out, but told her the kids could stay. He files for divorce in California, and it was an ugly divorce. She was asking for spousal support, all kinds of stuff. And then it turned into, I'll help you with the kids, not child support, but just I will give you some money for the kids because apparently he was very close to the kids. So eventually, about 2 years later, is when his job approached him about an opportunity to transfer to Georgia. And so he took it. New beginning, fresh start. He has family in Georgia. Let's see, around April or May of 2020, he informs me that his ex-wife has moved to Georgia. He never made it seem as if she wants him back. İşe gel. Allah Allah. Dünya küçük. Şans. Kader, kısmet yani. Kadının da tutup başka bir eyalete taşınacağı yani gelmiş ve adamın olduğu eyalete taşınmış. Nasıl olmuş ya? Buradan anlıyoruz ki adam bu evlilik konusunda da baştan sona yalan söyledi ve Kaliforniya işi yalan. Kaliforniya işi öyle bir şey yok yani. Kadın her zaman zaten Georgia'daydı muhtemelen. So remember, because there will be a quiz, but just remember, he met her in California. Married her in California, divorced her in California. She moved to Georgia, to Gwinnett County after he moved to Georgia. Tabii. Are we clear? Yani öyle olmadı anladığım kadarıyla. Ses tonundan anlaşıldığı kadarıyla öyle bir şey olmadı. Az kaldı. Geliyoruz. Oraya doğru geliyoruz. Tamam. Az kaldı yani. En azından bugünlük bitirmeme az kaldı. Çünkü benim beynim bitti zaten de neyse. Got a car in August. He paid the down payment for that car. My mom has always taught me, do not ever put yourself in a position where you are financially dependent on a man. Ama adam senin kiranı ödüyor. Şimdi de arabanı ödedi. Neden? Çünkü senin daha büyük beklentin var. Ya neden mesela adam senin arabanın parasını ödüyor? Ben hala oradayım. Neden ödüyor ya? Hani sinirlenmiştin, yok arabamı ben kendim alırımdı. Ve bunu daha sonra kadına karşı kullanacak yani bir şekilde muhtemelen. By this point I was exhausted of looking at cars, picturing myself in the master bedroom, the kitchen, the island. I was tired of getting my hopes up. In October, we looked at another house. And so subsequently, my ex-husband put in an all-cash offer on that house. Our real estate agent, Scott, called us about 24 hours later. And he said, the sellers love your offer. The offer was an all-cash, full asking price offer. They are asking that you show proof of funds so that they can accept the offer. Ex-husband said, I will show proof of funds when they accept the offer. En baştaki evde de o ilk Douglasville'deki evde de bu kanıtları istemişlerdi ama o zaman işte ben hallettim, ben teklif verdim demişti. Şimdikinde işte önce teklifimizi kabul etsinler, ben sonra onlara gösteririme döndü. Sürekli yalanı evriliyor yani. And said, I apologize because I didn't do my due diligence as a realtor.
He said, before I ever started showing you guys a house, I should have collected your pre-approval letter and proof of funds. I cannot show you guys another house until you show at least us, until you show us proof of funds. Scott did his best to work with the seller and say, look, accept the offer. He'll open the books. He'll show you the proof of funds. These sellers were like, no, that's not. And it wasn't so much the sellers. It was the seller's agent. So subsequently, the house fell through. Adamlar akıllıymış en azından. Yani bu yalana kanmamak büyük bir zeka gösteriyor demek ki. Bu hani Ekim ayında olmayan, tekrar satın alamadıkları evin ardından artık kadın böyle yeter lan lanet olsun falan deyip işte artık uğraşmayalım falan diyor. Adamın kıvamına geliyor yani açıkçası biraz. Hani istemiyorum, yeter artık istemiyorum falan diye şey yapıyor bu. Birbirimizle rahat bir zaman geçirelim, çok fazla bir şey yapmayalım falan diye. Kadın şunu düşünmüş o zaman. O da bir ilginç yani. Hani bu adam yalan söylüyor demiyor ama bu adam benle evlenmek istemiyor. O yüzden bahaneler buluyor. Ya da işte işler hep sarpa sarıyor çünkü içinden gelmiyor falan gibi düşünmüş. Bütün sıkıntıların üstüne hani artık yeter istemiyorum mevzuların üstüne. Bir de bunlar hani şeyler kiliseye giderek yaşamışlar hep hayatları boyunca falan. Kilise hayatlarının önemli bir parçasıymış falan. Birlikte yaşayana kadar en azından öyle diyelim hani evlenmeden birlikte olmayalım, evlenmeden birlikte yaşamayalım falan muhabbetlerinden çok bahsediyordu en başlarda. Aileleri de ayıp oluyor. Hadi biz gidip evlenelim diyorlar ve ailelerinden habersiz gidip evleniyorlar. Hani belediye nikahı. Hemen gidiyorlar ve bir nikah kıyıyorlar ve bu nikah kıyılırken orada bir adamın sosyal güvenlik numarasını görüyor. Lan ne salaklık. Hani ben şeye kızıyorum o evlilik cüzdanı böyle nal gibi hani bir de kadının eline falan veriyorlar falan ama böyle şeyleri görünce diyorsun ki iyi yapıyorlarmış o zaman. Yani en azından hani elinde kanıtı var. Yahu adamın kimlik numarasını bilmez misin mesela? Şeye kızıyorum da ben normalde bu hani evlenecek olan insanların ailesini araştıralım. İşte nerede yaşıyormuş onu araştıralım. İşte gidip birilerini soralım, soruşturalım falan. Biraz abartı geliyordu bana ama hiç abartı değilmiş ya. Hiç abartı değil. Kimse araştırıp soruşturmadı adamı. Güya adamın sosyal güvenlik numarasından bir internette araştırma yapmak istemiş ve böyle bir kayıt çıkmadı demiş. O da hani demek ki sicili falan temiz diye düşünmüş. Mesela İngiltere'de şey var yani birlikte olduğun kişiyle alakalı bir araştırma yapabiliyorsun. Öyle bir kanunları var. Hani adamın herhangi bir suça karıştığını özellikle de böyle karşı cinse karşı bir saldırıda bulunup bulunmadığının kaydı var mı yok mu bunu araştırabiliyorlar. Öyle bir kanun var yani. Hani evli olmana da gerek yok. Birlikte olduğun kişinin geçmişinde böyle bir suç var mı yok mu araştırabiliyorsun. Yani her şey adam katil çıkabilirdi ya. Adam katil çıkabilirdi yani gerçekten. Şu an çıkabilirdi hala bilmiyorum bu arada. Hakikaten öyle bir ihtimal de hala var. When we got married, the first 2 weeks, like I said, was fine. And then something evlendiler yani. Snapped. Something just changed. Totally acceptable before. Suddenly little comments were made. Why are you wearing that to work? You get off at 3:30, so you'll be home by 5, right? Things that had never happened before. He had never questioned what time I'm gonna be home. And then it turned into, he would call me every day from work. And if he even so much as heard a male voice in the background, he would have little comments to me. Who was that? End of January comes, he informs me that he wants to start looking for a house again. I had no real desire to go through that process. So what he decides is that he's going to look for a house using his friend, the realtor, the one I did not meet. So I kind of threw my hands in the air and was just like, whatever, because I'm not getting emotionally involved. So the reaction that he wanted, which was for me to throw a fit, I did not do. I was just like, okay. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala ev ya. Adamın tek derdi ev yani. Ev alalım, ev bakalım. Yani sadece bu bile tek başına çok şaibeli gelmiyor mu? Hani hepsini geçtim. Adamın bu ev ısrarı, hadi ev alalım, ev bakalım ısrarı garip gelmiyor mu kimseye? The weekend after my birthday, he gave me money to go to the nail salon, go get a manicure and pedicure. So I take his car and I drive to the nail salon. I'm in the chair getting a pedicure and I get a text message from my husband saying someone was just at the house looking for you. Who was looking for me? Who was it? I don't know. I think it was some dude you used to mess with. I was like, what are you talking about? I'm freaking out. Bu arada evet hızlandırdım çünkü artık yeter yani. Once I get home, I'm like, what are you talking about? What happened? And so I'm frazzled in a way. And he's calm. He was like, yeah, it was a black Dodge Charger. They pulled into the driveway. They backed in. They backed in as if they had been here before. So clearly this was someone who's been to your house. He got out the car. He said, I opened the door and I went out there and I said, is there something I can help you with? And he said, the guy said I'm looking for and gave him my name. And he said, I'm sorry, she's not here. And he was like, oh, okay. All right then. And just got in the car and drove off. I'm just like, who the heck could this be? And he was like, I know who it was. And I said, who? He was like, I think it was your ex. I said, what ex? He was like, the one that you had dated for 2 years. Yani işte o hani en başta anlatmıştı ya benim de şöyle eski bir sevgilim vardı falan diye. Burada onu kullanıyor adam yani. İşte eski sevgilileri böyle çok fazla anlatmanın sonucu.
Bu arada böyle bir şey yok, tahmin etmişsinizdir yani. Kimse eve gelip kadın nerede diye sormadı, öyle bir şey olmadı yani. Adam sadece işte ortalık çok sakin, dur ben bir şey yaratayım falan. Çünkü bu yalan söyleme hastalığına sahip insanlar bir ortalık çok sakin, dur bir şey atayım ortaya derler yani, hakikaten. Benim gördüğüm öyleydi yani. I said, so you think that he showed up to the house uninvited after 2 years? So then Legion says to me, you know what? The way that you reacting to this is real suspect. Bundan sonraki biraz daha yavaş olacak ya. O daha demek ki çok hızlıydı. Beğenmedim onu. Ya zaten diğerlerini de hızlandırmıştım da onu biraz fazla hızlandırmıştım. Neyse. Geri kalanını daha normal sayılabilecek bir hızla izleyebiliriz. Oh, he didn't like the reaction I had to the story he told me where someone basically disrespected my home. Şimdi şöyle bir şey var. Yalan söyleyen kişi senden tepki almaya çalışıyor ve bu tepkiyi beğenmiyorsa bütün emek boşa gitti. Tamam mı? O yüzden hani ona göre tavırları da değişiyor. Allah kahretsin ki var böyle bir şey. Tabii yarabbim. Neyse. I asked him, what does the guy look like? And he said, he was like, why does it matter? I said, what the fuck does he look like? So Legion proceeds to give me the most generic description. Bu arada Legion diyor da artık adama isim de taktı sürekli, işte hani isim vermeden konuşması zor olduğu için adama bir isim taktı, Legion diye. O kadar. He was like, well, he was shorter than me. He was brown skinned. I said, did he have a hat on his head? He was like, no, he didn't wear a hat. So in my mind, I am mentally going down a list of every possible man it could be. And it was only like 4 men. I had been in that house about 3 or 4 years at this point. So I knew all of the people, and I'm talking about from maintenance down to ex-boyfriends. It was a total of like 4 men. And so he was like, I know it was your ex. I know it was your ex. And I was like, that don't make no sense, because the ex that in my mind, I'm saying this, the ex that I had dated, he and I had no contact with each other, and he was not the type to just pop up at your house. That man would not be caught dead driving a Dodge Charger. He hated Chargers because he drove it as a patrol. Kadının arabalarla ilgili anlattığı şeyler, Allah'ım yarabbim, böyle bir farklı bir bağ kurmuş arabalarla. Bir de adam için aynısını söyle işte. Adam arabaları şöyle anlatıyordu, böyle anlatıyordu. Halbuki kendisi yapıyor esas. O kadar anlatıyor ki arabaları. Burada da bir kısım vardı işte, bu böyle bir araba. Bu arabayı işte hani polisler kullanıyor. İşte kadının çalıştığı yerde böyle hani o konularla ilgili bir yer olduğu için onların görev arabası. O yüzden hani görevden tanıştığı kişi olduğu için bu da yani o arabayı hayatta kullanmaz. Çünkü zaten iş yerinde kullanıyor. Hani kullanmaz diye kafasında kalmış. Hani o hala bulmaya çalışıyor. Acaba kim gelmiştir eve falan diye. Çok fazla detay vermiş. Allah kahretsin, bu detay neden benim aklımda? Sosyoloji derslerini çalışmadım. Bu detaylar aklımda. Neyse bakalım sınavda ne olacak artık. What Legion didn't know is that at the time I had a security system. Anytime the front door, the garage door, or the back door was open, it would send me a text message notification. When he's telling me all this, I'm looking at my phone and I see a notification where the front door was opened and it was shut, all within the same minute. But something in me was like, that would take more than 60 seconds. So for the door to have been open and shut within the same 60 seconds, I was like, So also what he didn't know, we didn't have a Ring door camera, but my neighbor did. And her Ring door camera caught my driveway. The view of the camera could see my driveway as well as her driveway. And so whoever was coming in the door, our driveways were right next to each other. And then on the other side of it was the grass. So it was a perfect view of my driveway. I had texted her and I said, hey, were you home? And she said, no, I wasn't. What's up? Everything good? And I said, can you look at your security system and see if there was a car that came to my house? She's like, yeah, sure, I'll look. And so maybe about a couple of hours later, she texted me back and said, hey, I looked at the camera, but I didn't see anything. And I knew that something in me, again, was like, nobody came to the house. So now here we are, a month and a half married. And now is when I'm like, why the fuck did he make that up? Because no one came to the house. And then something said to me, something in me said, he wanted to see your reaction. He just wanted to see the reaction. Evet, ne yazık ki öyle yapıyorlar. Aklınızda bulunsun. Yalan söyleyenler sırf tepkinizi görmek için, tepkinizi ölçmek için yalan söyleyebiliyor. Aynı şekilde bunu daha sonra kendisine karşı kullanmak için de tabii bu böyle bir yalan atmıştı. Zaten senin evine senin eski sevgililerin geliyordu. Senin eski sevgililerini evden kovuyordum diyecek sonradan. Kesin yani, net. O kadar net ki. A few weeks later, we go out to eat at this restaurant in Atlanta. As we are leaving, he says to me, did I ever show you where my grandmother's buried? This is the grandmother that passed away from COVID in 2020. And I said, no. I was like, we haven't been over here. He drives us to the cemetery, which is not far from the restaurant. And he was like, you see the headstone? The headstone had like the family name on it. And so he was like, my grandfather and my grandmother are buried there. As we're coming up towards the building, he says to me, do you see the NCR building? I said, yeah. Arabayla geçiyorlar açıkçası.
Tek yaptıkları şey o, hani durup da mezarlığı ziyaret etmiyorlar. Sadece arabayla mezarlığın yanından geçerken işte zaten gözüküyormuş ailenin ismi falan, onu gösteriyor, o kadar. Oradan geçerken de işte bir takım binaların arasından geçiyorlar. O binaların arasında başka bir bina var. O önemli bir mevzu. My job bought that building. That's where we're going to have, we're setting up operation. He was like, that's where I keep the company car. So I was like, the company car? I said, aren't you supposed to be bringing the company car home? And he was like, I don't want to bring the company car home because it's Clayton County. He's telling me that he keeps the company car at the building downtown Atlanta that's behind the NCR building. And so he's telling me that that's where his office is. So I said to him, take me to your office. Çok şükür. Yani en başında yapması gerekmiyor muydu bunu? Hani ne bileyim, nerede çalışıyorsun? Ya bir git uğra, ne bileyim, hadi ben geldim kapıdayım, gel çıkalım yemek yiyelim de, ne bileyim. Sürpriz yaptım, baskın yaptım, hadi bir kahveni içmeye geldim. Hiçbiri yok acı, bunların hiçbiri yok yani. Bizim kime manyaklık acaba? Çok şükür sonunda hadi gidelim de bir görelim dedi yani. So he pulls his phone out and he starts calling. He tells me he's calling Willie. Willie is supposed to be the head of security. So he's saying, let me call Willie real quick to make sure that the building's open. I'm good. Hey, is the building open? No, I just want to take my wife up there so she can see it and see my office. Are you up there right now? You're not? So is there anybody up there that can physically open the building? Because I don't think my badge is going to get me at least in the front door because it's on the weekend lock. Okay. Okay. All right. Let me know. All right. Thank you, Willie. Bye. Y'all see how I did that? He's having this whole conversation while I'm sitting in the passenger seat. So then he gets off the phone and he says to me, Willie is not working and Justin apparently called out sick. Allah'ın işi. Allah'ın işi. Kapıda kimse yok. Kapıyı açacak kimse yok. Tüh. Locked and my badge won't get us in the front door. He was like, Willie's going to see if there's someone else that can open the front door so we can actually get in. He's like, my badge will get us on the floor, but it will not get us in the front door. No one ever called. Never saw the office that day. Yani ofiste yalan, öyle bir şey yok. Öyle bir ofis yok yani. Ya bir de o şirket arabasıyla alakalı bir şeylerden bahsetmiş sonrasında. İşte adam güya kendi arabasıyla bir yere kadar gidiyormuş. Arabayı bir yere park ediyormuş. Oradan da şirket arabasıyla birlikte şirkete gidiyormuş. Ondan sonra da geri dönüyormuş da bilmem neymiş. Bayağı bir olayı sarpa sardırıyor adam. Bir de şeyden bahsediyor o 21. bölümde, işte ben sana sürpriz yaptım, işte seni Londra'ya götüreceğim, kadın Londra'ya gitmeyi çok istiyorum, işte ben sana sürpriz yaptım, her şeyi planladım, birlikte Londra'ya gideceğiz falan diye böyle kadının da gazını alıyor arada. Fark ettiyseniz onu bir ara ara yapıyor yani, işte hani yalanların şeyini artırıyor, işte bak ben sana şunu yapacağım, ben seninle şuraya gideceğim, sana bunu alacağım falan. He was the guy who was like, I have nothing to hide, I don't lie, I don't like liars. So I've always had his cell phone passcode. Never felt the need to look through his cell phone. So he was in the shower and he received a text message on his phone from a woman. It was a text from his aunt. I looked at the text, went through the thread, nothing in there. So I went ahead, X out of the messages. I see that he has Facebook Messenger downloaded. And obviously it shows you the number of unread messages in the icon. So it showed that he had like 5 unread messages. So I clicked on it, just being nosy. So in his Facebook Messenger is about 7 women. I can see their profile picture and I see their names. One in particular said, when are you gonna come get this? Y'all know what I'm talking about. So I clicked on that one first. And I'm reading through the thread. And so she's saying, when are you going to come get this? But earlier in the thread, or further back in the thread, he had asked her, when are you going to give me? And she said, when lockdown is over. I'm reading these messages. And what is interesting is that the person I am married to is not the person in these messages. Like, this man was on some nasty shit. I confronted him. I absolutely confronted him and was like, what the fuck is this? And so he did not, oh, that ain't what happened, blah, blah, blah. Instead, what he hit me with is, man, I was just playing around. Like, ain't nothing happened. I shouldn't have said all that. Ya çünkü yakalansa da bir şey olmayacak işte. Şu ana kadar yakalandığında da bir şey olmadı ya. Hani yalanlarını yakaladı kaç kere. Hiçbir şey olmadı. Karşılığında herhangi bir şey yaşamadı. O yüzden artık inkar bile etmiyor adam. It ain't mean nothing. I don't even know that girl. I was just flirting. And so I'm like, is this what you into? And so he was like, no, it's not what I'm into. It was just stupid. It was stupid because I shouldn't have done it. I was hurt. I was angry. And he played it off like it ain't nothing serious. It ain't nothing serious. Don't overreact. Don't get emotional. It was just dumb. He was like, I will delete the messages. I'll even delete Messenger. So this is where I introduced that we need to do marriage counseling. But he was like, that's fine. Şimdi bu evlilik terapisi mevzusunda da şunu söyleyeyim. Evlilik terapisi alalım dediler ama evlilik terapisini kimden alacaklar? Bir de o önemli. Evlilik terapisini bir rahip ve rahibin karısından alıyorlar.
Ve bu rahiple karısı da zaten bunlara şey diyor yani, sizin olurunuz yok. Keşke en başında evlenmeden gelseydiniz, biz size zaman kazandırdık. Siz asla evlenmemeliymişsiniz falan gibi şeyler de söylüyorlar yani, garip bir muhabbetleri var. Bir de işte tam o sırada hani ortak hesap açalım muhabbeti dönüyor. Tamam, ortak hesap açalım ama işte tamam, senin ne kadar paran var aç göster. Senin ne kadar paran var aç göster. Olay buna geliyor. Kadın açıyor, hesabındaki parayı gösteriyor. Adam hesabında $15.000 para gösteriyor. Kadın diyor ki hani senin böyle işte milyona varan ev alabileceğin bir param vardı. Nerede? O hesabı göster. İşte göstermem de göstermem. Rahiple karısı bu olayı çok şaibeli buluyorlar ve adama hani güvenemiyorlar. Adam da böyle onlarla tersleşiyor ve terapide zaten sonra boka sarıyor. Ve daha sonra adam ısrarla hala ev almaya çalışıyor. Hani yine bir daha ev bakalım, bir daha ev bakalım falan. Yine bir emlakçı buluyorlar ve bu emlakçı bu adamın normal davranmadığını kadına söylüyor. Ve şey diyor kadına, bak diyor, hani herhangi bir sıkıntı olursa ben sana ev bulmak için buradayım. Hani ona değil ama sana ev bulurum falan diye böyle yolunu da yapıyor kadın. Ve artık şey diyor yani, o noktadan sonra ev bakmıyorlar. Herkes şey istiyor. Kanıtla, ne kadar paran olduğunu kanıtla ki ben ona göre. Yani bu para kanıtlama mevzusu aslında birçok yerde var. Yani ben şey hatırlıyorum, üniversiteye başvururken de istiyorlar öyle kanıtlar. Hani hesabında para varsa gidebiliyorsun ya da vizeye başvururken hesabında para varsa başvurabiliyorsun. Aynı şekilde yeşil karta da öyle. Hesabında para varsa başvurabiliyorsun. Çünkü garantisini istiyorlar. Senin oraya kendini en azından bir sene boyunca yetecek kadar bir paranın olmasını bekliyorlar ki sen hani orada hayatını kurabilesin. Çok basit bir şey. Herkesten istenen bir şey. Ama bu adam böyle hayır benim paramı görmek istiyorlar. Benim hesabımda ne kadar para var bilmek istiyorlar falan gibi böyle bir kafasından bir trip uyduruyor yani. Son olarak 25. kısmı izleyelim ve bugünü bitirelim. Biliyorum esas olaya henüz giremedik. Kadın o kadar olayı uzattı ki henüz gerçek olaya giremedik. Farkındayım. Ama en azından bu bir girizgah olur. İşte sonraki videoda bayağı bir küfür ederiz diye düşünüyorum. The end of April, I had decided that I wanted to look for another job. So I wanted to look for another job where I could afford life all by myself, including that car note, basically where I would make more money. I told him that I was going to start looking for another job. He laughed. I was applying to all kinds of places. Got a phone call from my current job. So this is how I ended up in my current job. En azından şöyle bir iyiliği olmuş. Kadın gerçekten daha iyi bir iş bulmuş bu olayın sonrasında. Got a phone call, they had sent me an email with a background packet. The background packet was long and extensive, but in the background packet, it asked for my spouse's full name, my spouse's date of birth, and my spouse's social security number. Allah'ım çok şükür biri sonunda sordu bunu. Sonunda birisi adamın kim olduğunu sordu ya. It's a Legion, and I was like, I need your social because, I'm applying for this job. It's a great job. It's way more money. And, we're talking about moving anyway to Cobb County. So this is a God thing. He did not want to give me his social. I showed him the paperwork where I was like, look, because we are married, I can't lie on here. So he writes down his social security number on the background packet. And I eventually turned it in. I scanned it, saved it in my email, and sent it in. And I looked at his social, and something about the social seemed different than the social security number that I remember seeing when we did our marriage license. And so basically what it is that the first three numbers were different on the background packet than what was on the marriage license. The first three numbers were different. So I took that social and I ran a background check on it. What came back on this particular background was all the addresses that the social security number, I guess, had been attached to. So all of the addresses, the states were Georgia, Rhode Island, Pennsylvania. What I did not see was California. He went to San Diego State. It's on his resume. So I called San Diego State. I was able to try to request it online. You needed the student's name, and I believe you also need their social. And when I typed it in, it said no results found. I believe that I sent an email asking, this person is saying that they were a student there. Can you verify it? The response I got was there were no records found with that social security number. So I'm like, okay. I asked him about it. Ve sonunda adama ulan sen bu üniversiteye gitmemiş miydin diye sordu. Adam her konuda olduğu gibi bu konuda da yalan söylemiş. Yani öyle bir üniversiteye gitmemiş. Yani futbol falan yalan, öyle bir para yok. Hiçbir şey yok yani. Adam Kaliforniya'ya gitmemiş. Muhtemelen kadın da zaten hep işte bu Georgia'daydı. Yani hiç başka bir eyalette falan da değildi yani. Hiç öyle Kaliforniya'ya gitmediler bunlar. Öyle bir şey yok. Allah'ım, şimdi ne olduğunu kısaca bir hatırlayalım, tamam mı? Ay kulağım yandı bu arada hakikaten.
Covid'den önce tanıştılar. Tam Covid'in patlaması süresinde. Ondan sonra eve kapanmalar başladığı zaman adamı eve davet etti. 2 hafta içerisinde zaten hemen evlenmeye karar verdiler. Ondan sonra ev aramaya başladılar. Adam işte ev satın alacağını söyledi kadına. Zaten işte çalıştığı iş dolayısıyla kendisine bir ev ayarlanacağını falan söylemişti. Bir şeyler olacaktı vesaire falan derken ev bakmaya başladılar ama yalan çıktı. Kadın hamile kaldı. Çocuğu düşürdü. Adam şirkette terfi aldı. Başkan yardımcısı oldu, işte müdür yardımcısı oldu falan. Adama bir araba verileceği söylendi ve adam kadın için araba alınması gerektiğini söyledi ama araba işi de yalan çıktı. Bir eve daha baktılar, o evde yalan çıktı. 3. eve baktılar, o da yalan çıktı. Ekim'e kadar ev baktılar. Bütün baktıkları evler yalan çıktı. Emlakçılarla arada tartıştılar bu belgeleri eksik vermeleri dolayısıyla. Evlendiler. Adamın huyu değişti. Daha sonra adamın aldattığını fark etti. Üstüne bir de evlilik terapisi aldılar ve adamın geçmişini araştırmaya yeni başladı ve adamın aslında o bahsettiği üniversiteye hiç gitmediğini öğrendi. Allah'ım ya, şuna var ya, şöyle bir zaman ayıracağım. Şöyle bir adam gibi baştan sona kadar o geri kalan kısımları şöyle bir takip edeceğim. Ne olmuş ne bitmiş hiçbir detayı atlamak istemiyorum. Buraya kadar artık böyle dahil olduk ya olaya. Bundan sonrasını da atlamak istemiyorum yani. Neler olup bittiğini göreceğiz. Bir video daha yapacağım. Bu olayı bitirmeden ben başka bir şeye odaklanamam yani. İmkanı yok. Tamam. Bugünlük bu kadar. Tamam, kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.